Merhaba, bu derinlemesini incelememize hoş geldin. Bugün rotamız Antik Yunan, durağımız ise felsefe tarihini yani gidişatını kökten değiştiren figürlerden biri, biraz da gizemli biri, Parmenides. Evet, gerçekten de felsefenin yönünü değiştiren isimlerden. Elimizdeki kaynaklar Parmenides ve varlık felsefesinin doğuşu üzerine bir çalışma. Peki ne yapacağız? Amacımız Parmenides'in o meşhur sarsıcı varlık kavramını, akıl yürütmelerini ve neden kendinden sonraki neredeyse tüm filozofları bu kadar meşgul ettiğini, yani her yönüyle anlamaya çalışmak. Şöyle didik didik edeceğiz. Kulağa harika geliyor. Parmenides anlaşılması hem zor hem de bir o kadar kilit bir düşünür çünkü. Şöyle bir başlayalım istersen. Parmenides'ten önce milletli filozoflar vardı değil mi? İşte Thales, Anaximandros falan. Onlar daha çok doğanın ana maddesini, yani arkeyi arıyorlardı. Evren sudan mı geldi, havadan mı, yoksa sonsuz bir tözden mi? Evet, o arke arayışı hakimdi. Sonra sahneye Eleyalı Parmenides çıktı ve çıtayı bambaşka bir yere koydu sanki. Soru artık her şeyin temeli ne değil, çok daha radikal, çok daha temel bir soru. Varlık nedir? Yani var olmanın kendisini anlama geliyor. Kesinlikle. Bu odak noktasını fizikten metafiziğe kaydıran bir hamleydi aslında. Aynen öyle. O bir doğa filozofundan çok sanki Batı'nın ilk metafizikçisi, ilk ontoloğu gibi. Bize dedi ki, özetle, şu gözünüzle gördüğünüz, elinizle tuttuğunuz, hani sürekli değişen dünya var ya, Evet. işte o bir yanılsama. Asıl gerçeklik, yani varlık dediği şey ancak ve ancak akılla kavranabilir. Ve bu varlık ezeli, ebedi, bölünemez ve en çarpıcı kısmı hareketsizdir. Hareketsiz. Evet, bu gerçekten radikal bir iddia. Sağduyuya tamamen aykırı gibi duruyor ilk başta. Tamam, bu iddialar kolay yutulur cinsten değil. Hadi adım adım açalım bunları. Önce şu soruyu soralım. Kimdi bu Parmenides? Yani nereliydi, ne zaman yaşadı? Hakkında çok detaylı bilgi yok aslında ama kaynaklar M.Ö. 6. yüzyıl sonuyla 5. yüzyıl ortası arası. Yani yaklaşık M.Ö. 515 civarında Güney İtalya'daki Elea şehrinde doğduğunu söylüyor. O zamanlar orası Magna Graecia diye geçiyor, yani Büyük Yunanistan. Peki kişiliği hakkında, nasıl biri olduğu hakkında ipuçları var mı? Var, evet. Mesela Platon kendi diyaloglarında onu anlatıyor. Yaşlılığında genç Sokrates'le tanışmak için Atina'ya gelmiş, böyle hem saygıdeğer hem de korkutucu bir derinliğe sahip soylu bir düşünür olarak tasvir ediyor. Bu bile tek başına etkileyici bir portre sunuyor, değil mi? Kesinlikle. Saygı ve biraz da çekince uyandıran bir derinlik. Aynen. Bir de Diogenes Laertios var. Antik filozofların hayatlarını yazan. O da Parmenides'in sadece bir filozof değil, aynı zamanda şehrine, Elea'ya iyi yasalar getirmiş, bilge bir yasa koyucu olduğunu ekliyor. Yani hem soyut düşünceyle uğraşıyor, hem de pratik, toplumsal işlerle ilgili saygın bir figür. Ayakları yere basan biri aynı zamanda. Anladım. Ve kendi adıyla anılan Elea okulunu kuruyor. Bu okulun derdi neydi peki? Milletliler gibi doğadaki değişimi açıklamak mıydı? Tam tersi aslında. Milletliler değişimi ve çokluğu açıklamaya çalışırken Elea okulu, Parmenides ve takipçileri değişimin ve çokluğun imkansızlığını mantıkla kanıtlamaya çalışıyordu. Asıl gerçekliğin, yani varlığın değişmez ve bir olan doğasını savunuyorlardı. Temel dertleri buydu. En bilinen öğrencisi Zenon'un meşhur paradoksları da o zaman. Hani şu Aşil ve Kaplumbağa yarışı falan. Evet. O paradokslar tam da hocasının bu radikal görüşlerini desteklemek içindi. Yani Zenon, hareketin ve çokluğun mantıksal olarak çelişkili, hatta imkansız olduğunu göstererek aslında duyularımızın bizi nasıl aldattığını ortaya koymaya çalışıyordu. Bakın diyordu sanki, mantık bunun imkansız olduğunu söylüyor, demek ki gördüğünüz şey gerçek değil. İlginç bir savunma yöntemi gerçekten. Peki Parmenides bu düşüncelerini nasıl aktarmış? Bir kitabı mı var? Bugün elimize sadece fragmanları, yani parçaları ulaşan doğa üzerine Perifüseos adlı didaktik, yani öğretici bir şiirle ifade etmiş. Şiirle mi? Felsefeyi şiir formunda sunması da ilginç değil mi? Neden acaba? Evet, bu çok dikkat çekici. Sanki hem ilahi bir bilgelik, bir vahiy aktarıyor gibi, ki şiirin başında böyle bir atmosfer var, hem de bunu çok sıkı, adım adım ilerleyen bir mantık zinciriyle yapıyor.
İki farklı üslup bir arada gibi. Belki de o dönemde felsefi düz yazı henüz tam oturmamıştı ya da düşüncelerinin derinliğini ve önemini vurgulamak için bu epik tonu seçti. Kaynaklar eserin 3 bölümden oluştuğunu söylüyor. Giriş, proem, hakikat yolu, aletheia ve sanı yolu, doksa. Aynen öyle. Ve o giriş bölümündeki alegori, yani o sembolik anlatım gerçekten büyüleyici. Parmenides, anlatıcı olarak muhtemelen kendisi, güneşin kızlarının çektiği bir arabayla gökyüzüne doğru olağanüstü bir yolculuğa çıkıyor. Vay canına. Evet, bu yolculuk aslında karanlıktan, yani cehaletten, aydınlığa, yani bilgiye doğru bir yolculuk. Duyusal dünyanın aldatıcı görünüşlerinden, aklın saf hakikatine doğru sembolik bir yükseliş adeta. Gece ve gündüz yollarının kesiştiği böyle devasa bir kapıdan geçiyor. Bu kapının anahtarı da adalet tanrıcası Dike'de. Çok sembolik gerçekten. Kesinlikle. Kapı açılınca isimsiz bir tanrıçanın huzuruna varıyor. İşte bu tanrıça ona iki temel yolu öğreteceğini söylüyor. Biri sarsılmaz gerçekliğin yolu, yani hakikat, aletheia. Diğeri ise biz ölümlülerin güvendiği ama aslında aldatıcı olan sanılar, doksa. İşte geldik felsefesinin ana iskeletine. Tanrıçanın sunduğu bu iki yol ayrımı. Bir yanda akılla gidilen sağlam hakikat yolu, diğer yanda duyularla yürünen kaygan sanı yolu. Aynen öyle. Felsefesinin temeli bu ayrım üzerine kurulu. Birinci yol, hakikat yolu, aletheia. Bunun temel ilkesi, mottosu şu: varlık vardır ve var olmaması imkansızdır. Yunancası, esti kai hosuk esti mei ainei. Tanrıçaya göre düşünülebilen ve hakkında konuşulabilen tek geçerli, tek mantıklı yol bu. Neden peki? Neden tek yol bu? Çünkü Parmenides için düşünceyle varlık aynı şey, özdeş. Düşünebildiğin şey var olmak zorundadır. Eğer bir şeyi tutarlı bir şekilde düşünebiliyorsan o şey vardır. Var olmayan bir şeyi, yani mutlak yokluğu düşünemezsin bile. İlginç bir bağlantı. Düşünce eşit varlık. Evet, bu çok kilit bir nokta. İkinci bir yol daha var ki, Tanrıça bunu hemen bu yoldan uzak dur diye reddediyor. İmkansız yol. Bu da tam tersi. Varlık yoktur ve var olması zorunludur. Yani yokluğun zorunlu olduğunu söyleyen yol. Bu neden imkansız peki? Çünkü yokluk, hiçlik ne bilinebilir ne de ifade edilebilir diyor Tanrıça. Üzerine düşünemediğin, konuşamadığın bir şeyi araştıramazsın da. Yani yokluğu konu almak bile mantıksal bir çıkmaz sokak. Bu yolu baştan elemek zorundasın. Anladım. Geriye kaldı üçüncüsü. Sanı yolu, doksa, yani bizim, sıradan insanların, ölümlülerin yürüdüğü yol. Evet. Ve Parmenides'e göre bu yolda yürüyenler temel bir hata yapıyorlar. Varlık ve yokluğu, yani var olan ile var olmayanı birbirine karıştırıyorlar. Doğumu, ölümü, değişimi, hareketi, bütün bu gördüklerimizi gerçek sanıyorlar. Neden peki? Neden bu hatayı yapıyoruz? Çünkü gözlerimize, kulaklarımıza, yani duyularımıza güveniyoruz. Parmenides'e göre duyularımız bizi sürekli yanıltıyor. Gördüğümüz değişim, duyduğumuz sesler, hissettiğimiz hareket, bunların hepsi bizi varlığın gerçek doğasından uzaklaştıran yanılsamalar. Gündelik deneyimimizin tamamı bu yanılgı üzerine kurulu diyor. Vay, bu çok ağır bir iddia, yani gündelik hayatımız bir yanılsama. Şimdi işin gerçekten ilginçleştiği ve belki de en çok kafa yormamız gereken yere geliyoruz. Hakikat yolunun derinlikleri, yani o akılla gidilen yol, Parmenides felsefesinin kalbi tam burada atıyor, değil mi? Kesinlikle. Burası işin özü. Temel ilke neydi? Tekrar edelim. Düşünmek ve var olmak aynı şeydir. Togar autonoen estin te kainai. Bu ne anlama geliyor tam olarak? Evet, bunu biraz daha açalım. Şöyle ki, zihninde tutarlı bir şekilde, çelişkiye düşmeden düşünebildiğin her şey, var olan bir şeye karşılık gelmeli. Var olmayan bir şeyi, yani mutlak hiçliği, yokluğu düşünemezsin. Çünkü düşünmek her zaman bir şeyi düşünmektir. Düşüncenin bir nesnesi olmak zorunda. Hiçlikse bir şey değil, hiçbir şey. Dolayısıyla düşünülemiyorsa yoktur, düşünülebiliyorsa vardır. Aynen öyle. Bu ilke, neyin gerçekten var olduğu sorusu, ontoloji, ile neyi bilebileceğimiz sorusunu kopmaz bir şekilde birbirine bağlıyor. Bilginin nesnesi ancak ve ancak var olandır. İşte bu kaya gibi sağlam temelden yola çıkarak Parmenides varlığın, yani to eon,
var olanın sahip olması gereken zorunlu niteliklerini adım adım saf mantıkla adeta bir matematik ispatı gibi türetiyor. Dedektiflik gibi demiştin değil mi? Tek bir ilkeden yola çıkıp. Evet, evet. Tek bir temel aksiyomdan varlık vardır, yokluk yoktur, bütün bir gerçeklik tablosunu mantıksal zorunlulukla ortaya koyuyor. Şimdi o niteliklere bakalım. İlki, varlık doğmamıştır ve yok olmaz. Yani ezeli ve ebedidir. Ageneton kai anoletron. Başlangıcı ve sonu yok. Bu nasıl bir mantıkla çıkıyor peki? Mantık zinciri şöyle işliyor. Eğer varlık sonradan meydana gelmiş olsaydı, yani doğmuş olsaydı, iki ihtimal var. Ya başka bir varlıktan ya da yokluktan meydana gelirdi. Tamam. Başka bir varlıktan meydana gelemez. Çünkü o zaman zaten varlık vardı. Yani bu gerçek bir başlangıç olmazdı. Sadece var olanın devamı olurdu. Yokluktan da meydana gelemez. Çünkü en başta ne dedik? Yokluk yoktur ve yokluktan hiçbir şey çıkmaz. Ex nihilo nihil fit. Doğru. Yokluktan bir şey çıkmaz. O zaman varlığın bir başlangıcı olamaz. Yani doğmamıştır, ezelidir. Aynı mantıkla yok da olamaz. Çünkü yok olmak demek ne demek? Yokluk haline gelmek demek. Ama yokluk diye bir şey olmadığına göre varlık yokluğa dönüşemez. Dolayısıyla varlık yok olmaz, yani ebedidir. O zaman varlık için zaman kavramı da anlamsızlaşıyor mu? Geçmiş, gelecek yok mu? Aynen öyle. Parmenides için varlık zamansızdır, geçmişi veya geleceği yoktur, o hep şimdidir. Sonsuz değişmeyen bir şimdiki zaman içinde var olur. Zamanın akışı da bir yanılsama aslında bu mantığa göre. Bu ezeli ve ebedi varlık aynı zamanda tek parça mı? Bölünebilir mi? Bölünemez ve bir bütündür, adiareton diyor. Yani varlık yekpare, homojen bir şey. Evet, bu da mantıksal zorunluluk onun için. Varlık parçaları ayrılamaz. Neden? Şöyle düşünelim. Eğer ayrılsaydı parçaları birbirinden ayıran şey ne olurdu? Yine iki seçenek var. Ya ayıran şey varlık olurdu ya da yokluk. Eğer ayıran şey varlık ise zaten her yer varlık olduğundan bu gerçek bir bölünme olmazdı. Varlık içinde varlık olurdu sadece. Arada bir boşluk olmazdı. Eğer ayıran şey yokluk ise yokluk var olmadığından varlığı bölemez, aralarına giremez. Mantıklı. Yokluk boşluk yaratamaz çünkü yok. Aynen. Dolayısıyla varlık her yerinde aynıdır, süreklidir, kesintisizdir. Bir yerde daha yoğun, bir yerde daha seyrek olamaz. Homojendir. Bu yüzden tek, bölünmez ve biricik bir bütündür. Parmenides burada çok radikal bir monizm savunuyor aslında. Gerçeklikte temelde sadece tek bir tür şey vardır. O da varlık. Gördüğümüz o çeşitlilik, farklı şeyler bu tekliğin bir yanılsamasıdır. Geldik en sarsıcı olana. Üçüncü nitelik. Hareketsizdir. Akineton. İşte bu gerçekten sağduyuya en aykırı gelen iddia. Etrafımızdaki her şey sürekli hareket halinde gibi duruyor. Ağaçlar büyüyor, nehirler akıyor, biz yürüyoruz. Bu nasıl bir yanılsama olabilir? Evet, bu nokta gerçekten insanın aklını zorluyor. Ama Parmenides için bu da mantığın kaçınılmaz sonucu. Akıl yürütmesi yine benzer. Hareket nedir? Bir şeyin bulunduğu yerden başka bir yere gitmesidir, değil mi? Evet. Peki bir şeyin gideceği yerin ne olması lazım? O an için boş olması lazım. Yani varlığın olmadığı bir yer olması lazım ki oraya gidebilsin. Evet, boşluk lazım. Ama biz ne dedik? Yokluk yoktur ve varlık her yerdedir. Dolayısıyla varlığın içine hareket edebileceği bir boşluk, yani yokluk yoktur, her yer dolu. Boşluk yoksa hareket de yoktur. Mantıksal olarak imkansızdır. Ama görüyoruz hareketi. İşte Parmenides diyor ki o gördüğünüz şey mantıksal olarak imkansız olduğu için gerçek olamaz, bir yanılsamadır. Aynı şekilde değişim de, mesela nitelik değişimi, büyüme, küçülme bir tür hareket olduğu için varlık değişemez de. O neyse hep odur, statiktir. Yani mantık ve gözlem çatıştığında Parmenides kesinlikle mantığı seçiyor. Kesinlikle. Tanrıça da zaten şiirde ona gözlerine, kulaklarına ve diline güvenme, sadece akılla yargıla diyor. Duyular aldatır, akıl hakikati gösterir. Bu kadar net. İnanılmaz bir iddia gerçekten. Durup düşününce tüm değişim algımızın temelini sarsıyor. Dördüncü ve son niteliğe geçelim o zaman. Mükemmel ve tamamlanmıştır. Teleon. Yani varlık eksiksiz, kusursuz. Mantık yine değişmezlik ve birlik ilkelerine dayanıyor. Varlık hiçbir şeye ihtiyaç duymaz, hiçbir eksiği yoktur.
Eğer bir eksiği olsaydı tam veya mükemmel olmazdı. Eksik olan bir şey ne yapar? Eksiğini gidermek için değişmek ister, değil mi? Evet, tamamlanmak ister. Ama varlığın değişemeyeceğini zaten kanıtladık. Hareketsiz olduğunu söyledik. Dolayısıyla varlık eksiksiz yani mükemmel ve kendi içinde tamamlanmış olmalıdır. Herhangi bir potansiyeli yani olabileceği ama henüz olmadığı bir hali yoktur. Neyse odur. Peki şu meşhur küre metaforu, varlığı her yönden tastamam yuvarlak bir kürenin kütlesine benzetiyor. Bu ne anlama geliyor? Fiziksel bir top mu bu varlık? Hayır, fiziksel bir küre değil tabii ki. Küre, antik Yunan düşüncesinde mükemmelliğin, bütünlüğün, homojenliğin ve kendine yeterliliğin sembolüydü. Düşünsene, bir kürenin her noktası merkezine eşit uzaklıktadır. Her yeri aynıdır, sınırları bellidir ama kendi içinde tamdır, eksiksizdir. İşte Parmenides bu metaforu varlığın bu sınırlı ama eksiksiz, her yerinde kendine eşit homojen ve mükemmel doğasını anlatmak için kullanıyor. Bir başlangıcı, sonu, çıkıntısı, girintisi olmayan mutlak bir bütünlük ve değişmezlik imgesi bu. Anladım. Yani küre varlığın mantıksal özelliklerini birlik, bütünlük, sınırlılık, değişmezlik görselleştiren bir metafor sadece. Aynen öyle. Tamam, hakikat yolunu ve varlığın bu akılla kavranan, ezeli, ebedi, bir, bölünmez, hareketsiz ve mükemmel doğasını anladık diyelim. Ama sonra Tanrıça bu sarsılmaz hakikati anlattıktan sonra şiirin ikinci ana bölümü olan doksaya yani sanı yoluna geçiyor ve diyor ki, bundan sonra ölümlülerin sanılarını öğren, sözlerimin aldatıcı düzenini dinle. Şimdi burada bir soru işareti beliriyor benim kafamda. Madem bu yol yanlış, güvenilmez ve aldatıcı, Parmenides neden şiirinin hatırı sayılır bir kısmını, belki de yarısını bu yanlış yolu anlatmaya ayırmış? Sadece bakın ne kadar yanlış düşünüyorsunuz demek için mi? Bu biraz garip değil mi? Evet, bu gerçekten de Parmenides yorumcularını uzun süredir meşgul eden, üzerinde çok tartışılan bir soru. Neden bu kadar detaylı bir doksa bölümü var? Birkaç olası yanıtı var bunun. Önce doksanın temelindeki hatayı hatırlayalım. İki zıt formu, yani varlık ve yokluğu örtük olarak da olsa birlikte kabul etmek. Yani hem bir şeyin varlığını hem de onun zıttının, ki bu aslında onun yokluğudur, varlığını kabul etmek. Ölümlülerin dünyayı anlama biçimi yani. Işık karanlık, sıcak soğuk gibi. Aynen. Ölümlüler dünyayı bu zıtlıklarla anlıyor. Hem ışığın var olduğunu kabul ediyorlar, hem de onun zıttı olan karanlığın, ki bu aslında ışığın yokluğudur, varlığını kabul ediyorlar. Bu, farkında olmadan yokluğa bir tür varlık atfetmek anlamına geliyor. İşte bu, hakikat yolunun temel ilkesiyle yokluk yoktur, taban tabana zıt. Parmenides diyor ki, ölümlüler bu temel mantıksal çelişki üzerine koca bir dünya görüşü, bir evren tablosu inşa ediyorlar ve buna inanıyorlar. Ve Parmenides bu doksa bölümünde bu hatalı temel üzerine kurulu bir tür evren açıklaması, kozmoloji sunuyor. İşte güneşin, ayın, yıldızların oluşumu, biyolojik süreçler, insan algısı gibi konulara giriyor. Peki amacı ne olabilir bunun? Neden bu yanlış kozmolojiyi anlatıyor? İşte burada farklı yorumlar devreye giriyor. Birincisi, eleştirel amaç. Belki de çağdaşı diğer doğa filozoflarının, Miletliler, Pisagorcular falan yaptığı gibi bir evren açıklaması sunarak böyle bir açıklamanın en iyi ihtimalle bile, yani en tutarlı şekilde yapılsa bile ne kadar temelsiz, ne kadar çelişkili ve aldatıcı olduğunu göstermiş olabilir. Yani eğer varlık ve yoksulluğu karıştırarak bir dünya açıklaması yapmaya kalkarsanız, işte ancak böyle güvenilmez, sadece sanıdan ibaret bir tablo ortaya çıkar demek istiyor olabilir. Bir nevi, işte size yanlış temeller üzerine kurulmuş bir sistem örneği, görün ne kadar dayanıksız diyor. Yani bir tür örnek olay gibi, yanlış düşünmenin varacağı yer. Olabilir, evet. İkincisi, pratik bir rehber. Şöyle de düşünülebilir. Tamam, hakikati aseleya, akılla biliyoruz ama gündelik hayatta içinde yaşamak zorunda olduğumuz bu görünüşler dünyası var. Mecburen bu dünyada hareket ediyoruz, kararlar alıyoruz. Belki de Parmenides bu kaçınılmaz görünüşler dünyasını anlamak ve içinde yolumuzu bulmak için
en olası veya en makul görünen, en ikincil açıklamayı sunuyor olabilir. Yani hakikat bu değil ama madem bu dünyada yaşayacaksınız, bari en tutarlı görünen hikaye budur ama yine de bunun sadece bir sanı olduğunu unutmayın, aldanmayın gibi bir tavır sergiliyor olabilir. Yani mecburen kullanacağınız ama inanmamanız gereken bir harita gibi. Güzel benzetme, evet. Üçüncüsü, Heraklitos'a cevap. Bu da çok güçlü bir ihtimal. Biliyorsun Parmenides'in çağdaşı Efesli Heraklitos tam tersini savunuyordu. Her şey akar, pantarei, evrende sürekli bir değişim vardır ve asıl gerçeklik zıtlıkların birliğidir diyordu. Işık ve karanlık, savaş ve barış, bunlar aslında aynı şeyin farklı yüzleriydi ona göre. Evet, o da çok etkili bir düşünür. Tam zıt kutuplar gibiler. Aynen. İşte Parmenides'in Doksa bölümü, tam da Heraklitos'un bu sürekli değişime ve zıtlıkların birliğine dayalı felsefesinin bir örneği ve aynı zamanda bir eleştirisi olabilir. Parmenides sanki şöyle diyor, işte ölümlülerin güvendiği, zıtlıkları, varlık ve yokluğu karıştıran, değişimi gerçek sanan düşünce tarzı budur. Yani Heraklitos'un tarzı ve bu Doksa'dır, hakikat değil. Bu, felsefe tarihindeki en büyük ve en verimli polemiklerden birinin başlangıcı olabilir. Parmenides'in katı birliği mi gerçek, Heraklitos'un dinamik çokluğu mu? Hangisi daha doğru bir tablo sunuyor? Anladım. Yani doksa, sonuç olarak duyularımızın bize sunduğu, çokluğun ve değişimin hüküm sürdüğü, pratik hayatımızı yaşadığımız ama felsefi açıdan temelsiz, mantıksal olarak çelişkili olan güvenilmez dünya. Parmenides için gerçekliğin kendisi değil, bir tür gölge oyunu, aldatıcı bir düzen. Kesinlikle. Ölümlülerin ortak yanılgısı. Peki tüm bu anlattıklarımızın anlamı ne? Parmenides'in bu kadar radikal, bu kadar sağduyuya meydan okuyan düşünceleri felsefe tarihi için neden bu kadar önemli? Yani tamam, ilginç fikirler ama bıraktığı etki ne oldu tam olarak? Felsefeyi nasıl değiştirdi? Etkisi, kelimenin tam anlamıyla devrimciydi. Çünkü felsefenin hem sorduğu temel soruları hem de kullandığı yöntemleri kökten değiştirdi. Birkaç ana başlıkta toplayabiliriz. Birincisi, ontolojinin ve metafiziğin babası. Daha önce de değindiğimiz gibi felsefi araştırmanın odağını, evrenin ana maddesi nedir, bu daha çok fizik veya doğa felsefesi sorusuydu, sorusundan çok daha temel bir soruya, var olmak ne demektir, bu ontoloji yani varlık felsefesi sorusudur, sorusuna kaydırdı. Varlığı yani var olmanın kendisini felsefenin ana nesnesi yaparak varlığın doğasını, ilkelerini, yapısını inceleyen metafiziği kurdu diyebiliriz. Ondan önce kimse bu soruyu bu kadar doğrudan, bu kadar merkezi bir şekilde ve bu kadar soyut bir düzeyde sormamıştı. Varlık nedir sorusu, Parmenides'le birlikte felsefenin ana gündemi haline geldi ve o zamandan beri de öyle kaldı. Yani soruyu değiştirdi aslında. Neyden yapılmış yerine ne demek var olmak? Aynen öyle. Çok daha temel bir soru bu. İkincisi, akıl ve duyular arasındaki keskin ayrım. Batı felsefesi tarihinde akıl, logos ile duyu deneyimini bu kadar net, bu kadar radikal bir şekilde ayıran ilk düşünürdü. Tanrıçanın o meşhur sözünü tekrar hatırlayalım, gözlerine, kulaklarına ve diline güvenme, sadece akılla yargıla. Bu ayrım felsefede bir dönüm noktasıdır. Bu, bilginin gerçek kaynağının duyular değil, akıl olduğunu savunan rasyonalist geleneğin temelini attı. Deneyimin aldatıcı olabileceği, asıl gerçeğe ancak mantıkla, akıl yürütmeyle ulaşılabileceği fikrini felsefenin merkezine yerleştirdi. Bu ayrım, Platon'dan Descartes'e kadar bütün felsefeyi etkiledi. Yani gördüğüne inanma felsefesinin başlangıcı gibi. Gibi, evet. Ama daha çok aklının söylediğine inan felsefesi. Üçüncüsü, mantıksal çıkarım ve kanıtlamanın önemi. Parmenides'in felsefesi mitolojik anlatılara veya basit gözlemlere değil, çok katı bir mantıksal çıkarıma, dedüksiyona dayanır. Özellikle çelişmezlik ilkesine, bir şey aynı anda hem kendisi hem de başka bir şey hem var hem de yok olamaz, sıkı sıkıya bağlıdır. Tek bir temel öncülden, varlık vardır, yokluk yoktur yola çıkarak, varlığın tüm o şaşırtıcı niteliklerini, ezeli, bir, hareketsiz, mükemmel, adım adım türetmesi, felsefede yepyeni bir argümantasyon standardı getirdi.
Artık felsefi iddiaların sadece ortaya atılması yetmiyordu. Mantıksal olarak sağlam bir şekilde temellendirilmesi, kanıtlanması gerekiyordu. Felsefeyi daha sıkı, daha akılcı bir disiplin haline getirdi. Anlıyorum. Yani sadece ne söylediği değil, nasıl söylediği de çok önemli. Yöntemi de devrimci. Parmenides öyle büyük, öyle temel bir sorun ortaya attı ki, yani şu değişmeyen bir olan varlıkla sürekli değişen çoklu görünüşler dünyası arasındaki o devasa uçurum, sanki ondan sonraki bütün antik Yunan felsefesi, hatta belki sonrası da bu soruna bir cevap verme, bu gerilimi bir şekilde çözme çabası haline geldi, değil mi? Herkes ona bir şekilde cevap vermek zorunda kalmış gibi. Kesinlikle öyle. Parmenides adeta bir meydan okuma sundu ve sonraki filozoflar bu meydan okumayı görmezden gelemedi. Onun mirası o kadar geniş ki sonraki pek çok büyük filozofun sistemi onun ortaya attığı bu varlık değişim problemini çözmeye yönelik bir girişim olarak okunabilir. Zenon, zaten bahsettik, öğrencisi Zenon, hocasının tezini savunmak için o zekice paradoksları geliştirdi, hareketin ve çokluğun mantıksal olarak imkansızlığını göstererek duysal dünyanın bir yanılsama olduğu fikrini daha da güçlendirmeye çalıştı. Aşil kaplumbağayı asla geçemez. Evet, o meşhur paradoks. Mantıken geçememesi lazım diyor Zenon. Çoğulcular, Empedokles, Anaksagoras, bu filozoflar ilginç bir yol denediler. Parmenides'in temel ilkesini, yani yoktan var olmaz, var olan da yok olmaz prensibini kabul ettiler. Bu çok güçlü bir ilkeydi. Bunu reddetmek zordu. Ama aynı zamanda gözlemlediğimiz değişimi ve çokluğu da bir şekilde açıklamak istediler. Nasıl uzlaştırdılar? Dediler ki, tamam, temel gerçeklik ezeli ve ebedi olsun ama bu gerçeklik Parmenides'in dediği gibi bir değil, çok olsun. Yani varlık tek değil, çok sayıda temel unsurdan oluşuyor. Aynen, Empedokles için bu çokluk 4 temel kök unsurdu. Toprak, su, hava ve ateş. Bunlar ezeli ve ebediydi. Anaksagoras içinse sonsuz sayıda niteliksel olarak farklı tohum, spermataydı. Peki değişim nasıl oluyordu? Bu ezeli ve değişmez temel unsurların dışsal güçler tarafından Empedokles'te sevgi ve nefret, Anaksagoras'ta nous yani akıl bir araya getirilip ayrıştırılmasıyla. Yani temel tözler Parmenidesçiydi, ebedi, yok olmaz ama onların farklı kombinasyonları dünyadaki değişimi ve çokluğu açıklıyordu. Kısacası Parmenides'in varlığın ebediliği ilkesini kabul ettiler ama birlik ilkesini reddedip yerine çokluğu koydular. Akıllıca bir uzlaşma çabası. Evet. Sonra atomcular geldi. Lükipos ve Demokikos geldi. Onlar uzlaşmayı bir adım daha ileri götürdüler. Bir çok daha etkili, uzun ömürlü bir model kurdular. Parmenides'in o tek, yekpare, bölünemez varlık dediği şeye karşılık onlar sonsuz sayıda, fiziksel olarak bölünemez, Yunanca atomos bölünemez demek, katı parçacıklar olan atomları koydular. Bu atomlar da tıpkı Parmenides'in varlığı gibi ezeliydi, ebediydi, kendi içlerinde değişmezdi ve homojendi. Yani atomların kendisi Parmenidesçi özellikler taşıyordu. Peki hareketi ve çokluğu nasıl açıkladılar? Hani Parmenides boşluk yok diyordu. İşte kilit nokta burası. Atomcular hareketi açıklamak için Parmenides'in şiddetle reddettiği şeyi, yani yokluğu kabul etmek zorunda kaldılar. Ama ona yeni bir isim ve statü verdiler. Boşluk, kenon. Evren, bu sonsuz boşluk içinde sürekli hareket eden sonsuz sayıdaki atomdan oluşuyordu onlara göre. Atomlar farklı şekil ve boyutlardaydı. Bir araya gelip ayrılarak nesneleri oluşturuyorlardı. Böylece hem Parmenides'in değişmez varlık fikrini atomlar düzeyinde korudular, hem de duyusal deneyimimizdeki değişimi ve çokluğu atomların boşluktaki hareketi ve farklı birleşimleriyle açıklamaya başardılar. Hem varlığı, atomları, hem de değişimi, boşluktaki hareketi kurtardılar. Bu, Parmenides'in meydan okumasına verilmiş dâyâne ve çok etkili bir yanıttı. Gerçekten öyle. Hem Parmenides'e saygı duruşu var, hem de gözlemi kurtarma çabası. Peki ya Platon? O nasıl etkilendi? Platon. Şüphesiz Parmenides'ten en derinden etkilenen ve onun mirasını en kapsamlı şekilde dönüştüren filozof Platon'dur. Platon, Parmenides'in o keskin hakikat yolu, akıl, değişmez gerçeklik ve sanı yolu,
duyular, aldatıcı görünüş, ayrımını aldı ve kendi felsefesinin o meşhur ideallar kuramının temeli yaptı. Nasıl yani? Parmenides'in hakikat yolundaki o ezeli, değişmez, bölünmez, akılla kavranan varlığı Platon'un idealar dünyasına dönüştü. Platon'un ideaları da güzellik ideası, adalet ideası, ağaç ideası vesaire, tıpkı Parmenides'in varlığı gibi ezeliydi, değişmezdi, mükemmeldi ve ancak akılla kavranan asıl gerçekliklerdi. Peki sanı yolu ne oldu Platon'da? Parmenides'in sanı yolundaki o aldatıcı, sürekli değişen görünüşler dünyası ise Platon'un duyuşal dünyası oldu. Bizim içinde yaşadığımız bu dünya, ideaların sadece birer gölgesi, kopyası, sürekli akış halinde ve güvenilmezdi. Tıpkı Parmenides'in doksası gibi. Platon'un tüm felsefesi, özellikle Devlet kitabındaki o ünlü mağara alegorisi tamamen bu Parmenidesçi ikilik üzerine kuruludur. Asıl gerçeklik, idealar alemi, akılla kavranan ve görünüş, duyusal dünya, duyularla algılanan. Platon, Parmenides'in açtığı yolda ilerledi ama o yolu kendi idealar kuramıyla yeniden şekillendirdi. İnanılmaz bir etki. Peki Aristoteles, o da Platon'un öğrencisiydi. O ne yaptı Parmenides'in mirasıyla? Aristoteles, hocası Platon'un iki ayrı dünya fikrini, idealar dünyası ve duysal dünya fikrini reddetti. O, gerçekliğin tek bir dünya olduğunu, yani içinde yaşadığımız bu dünya olduğunu savundu. Ama Parmenides'in ortaya attığı o temel varlık ve değişim sorununu kendi felsefesinin merkezine aldı. Parmenides'in değişim imkansızdır diyen katı mantığına takılmadan değişimi nasıl açıklayabilirdi? Evet, Aristoteles için bu büyük bir sorundu. Bunun için kendi dahiyane kavramlarını geliştirdi. Bil-fiil varlık, enerjeia veya entelekeia, actuality, yani bir şeyin şu anda olduğu şey ve imkan halinde varlık, dynamis, potentiality, yani bir şeyin olabileceği şey. Mesela bir meşe palamudu, bilfiil olarak bir palamuttur. Ama imkan halinde potansiyel olarak bir meşe ağacıdır. Değişim dediğimiz şey, işte bu potansiyelin dynamis, gerçekleşmesi, yani bilfiil aktüel hale gelmesidir. Enerjeia, palamudun ağaca dönüşmesi gibi. Bu, Parmenides'in varlık ya vardır ya da yoktur şeklindeki katı ikilemini, varlığın farklı kiplerini, farklı varoluş tarzlarını imkan ve fiil kabul ederek aşmaya yönelik çok önemli bir girişimdi. Aristoteles böylece varlık kavramının içine dahil etmeye, varlığın dinamik bir yönü olduğunu göstermeye çalıştı. Parmenides'in statik varlık anlayışına karşı dinamik bir varlık anlayışı geliştirdi diyebiliriz. Harika bir özet oldu. Özetle Parmenides, felsefeyi geri dönülmez bir yola soktu. Yani aklın gücüne olan o sarsılmaz inancıyla bizi belki de duyularımızın aldatıcı dünyasından koparıp soyut düşüncenin, mantıksal tutarlılığın ne kadar önemli olduğuna çekti. Onun varlık vardır, yokluk yoktur ilkesi ve buradan türettiği o radikal sonuçlar Batı metafiziğinin temel taşı oldu resmen. Kesinlikle metafiziğin başlangıç noktası orası. Felsefesi ilk bakışta ne kadar sağduyuya aykırı, ne kadar tuhaf görünse de ortaya attığı temel gerilim, yani aklın bize söylediği değişmezlik, birlik ile deneyimin bize gösterdiği değişim, çokluk arasındaki o bitmeyen çatışma bugün bile felsefenin en temel, en derin meselelerinden biri olmaya devam ediyor. Gerçeklik nedir? Bilgimizin kaynağı nedir? Ve ne kadar güvenilirdir? Akıl mı, duyular mı? Bu sorular Parmenides'le birlikte çok daha derin, çok daha rahatsız edici bir boyut kazandı sanki. Aynen öyle ve bize bıraktığı kalıcı ders belki de şudur. Gördüğün, duyduğun, dokunduğun her şeye hemen inanma. Aceleci olma. Belki de asıl hakikat yüzeydeki bu karmaşanın, bu sürekli akışın altında, mantığın sarsılmaz yasalarında, aklın sessiz derinliklerinde yatıyor ordur. Parmenides felsefeye sadece neden diye sormayı değil, asıl nedir diye sormanın, varoluşun en temel yapısını, bizzat var olmayı sorgulamanın ne kadar radikal, ne kadar temel ve ne kadar önemli olduğunu gösteren ölümsüz bir düşünürdür. Onun mirası sadece verdiği cevaplar değil, belki daha çok sorduğu soruların gücü ve aklın sınırlarını sonuna kadar zorlama cesaretidir. Çok güzel söyledin ve sana
Dinleyicimize son bir düşünce egzersizi bırakalım o zaman. Eğer Parmenides bir nebze bile haklıysa, yani eğer duyularımız bizi değişim, zaman, hareket gibi en temel sandığımız gerçeklikler hakkında yanıltıyorsa, acaba yine bu belki de yanıltıcı duyularımızdan türettiğimiz ve hiç sorgulamadan doğru kabul ettiğimiz başka hangi inançlarımız, hangi değerlerimiz, hangi dünya görüşlerimiz henüz saf aklın o acımasız sorgulamasından geçmemiş yanılsamalar olabilir. Üzerine düşünmeye değer, değil mi?